Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bir mağaza düşünün, sayım bir gün sürüyor. Ve aynı mağazada sayım bir saate düşüyor. Bu bir teknoloji değişimi değil, bu bir operasyon değişimi hikayesi. Bugün burada beraber Jimmy K'de başarı elde ettiğimiz RFID projesini konuşmaya geldik. Ama klasik bir şekilde değil. Sahaya ineceğiz. Gerçekten neler kurgulandı, nelere ihtiyaç vardı, veriler neydi, bunları ele alacağız. Tabii öncelikle değerli konuklarımı tanıtmam gerekiyor. Erhan Çiçek, Jimmy K, Genel Müdür Yardımcısı, Murat Ümit İlgazi, Unique ID Ar-Ge Direktörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki Erhan Bey, sorumla başlıyorum. RFID'ye neden ihtiyaç duydunuz? Şimdi bunun farklı bir hikayesi var. Bizim normalde biliyorsunuz çatı şirketimiz Sun Tekstil. Sun Tekstil'de ihracat firması ve Intex grubunda yıllardır ihracat yapan bir firma ve kendi tasarımını satan bir firma. Aslında RFID ile iç içe olan bir firma yıllardır. Kendileri üst yönetimimiz şunu söyledi. Biz aslında üst yönetim projesi bu. Ya ben bu kadar RFID teknolojisini yaşadığım bir yerde Jimmy Key'de bunu uçtan uca neden yapmayayım? Biz bunu hayal ettik. Ve oradan başladı aslında hikayemiz. Ve üst yönetim bize ya böyle bir proje yapmamız lazım. Bizim bu markamıza bu yakışır anlayışıyla başladığımız bir proje oldu. İlk başta aslında fikir olgunlaştı bu şekilde. Peki problem neydi? En büyük problem neydi burada? Aslında şu, şimdi RFID aslında ciddi bir yatırım. Çünkü operasyon olarak tabii ki tamamlandıktan sonra bambaşka bir dünya açıyor size ama geçiş problemli, yani geçiş aşaması gayet aslında iyi koordine olması gereken bir konu. Biz orayı gerçekten de çok iyi yönettik zaten. Birazdan detaylarına gireriz. Bizim buradaki ihtiyacımız şuydu. Biz sonuçta belirli bir mağaza kapasitesiyle iş yapan ve ürünün çok kıymetli olduğu bir sektör zaten perakende sektörü. Zaten mantık ne? Stoğu hızlı bir şekilde brüt kâra çevirmek. Matematik bunu söylüyor. Peki sizin ürünleriniz hakikaten gerçek anlamda satışa açık mı? Bizim aslında buradaki en büyük hedefimiz görünürlülüğü artırmak. Yani bizim buradaki en ufak bir ürünü bir adet dahi satışa konu olması lazım. Biz bunu RFID ile sağlayabileceğimizi düşünerek bir yola çıktık ve çok güzel de rakamlar elde ettik. Evet, diğer firmaların da aslında en büyük problemi bu. Görünürlük, rafta ürünün olması, doğru stoğun olması. Jimmy K ile bunu başardık. Çok mutluyuz. Evet. Süper. Peki RFID etiketler ve donanım bireysel olarak aslında kolay. Ama bunları beraber çalıştırmak çok zor. Burada kurguyu nasıl yaptınız Murat Bey? Şöyle aslında çoğu projeye firmalar donanım olarak bakıyorlar. Sadece donanımın düzenlenmesi ve entegre edilmesi. Ama bir RFID projesi sadece donanımdan oluşmuyor. Unique ID olarak en büyük özelliğimiz donanım ve yazılımları kendimiz geliştiriyoruz. Kendi ekibimizle bunları üretiyoruz. Ve butik olarak projeye özgü ürünler geliştirip entegre edip devreye alıyoruz. Bu projemizde de biz uçtan uca etiketin üretilmesinden mağazadaki satıştaki postlara kadar her şeyi dizayn ederek başladık. Süreci çok iyi yönetmeye çalıştık. Erhan Beylerin de desteğiyle zaten her şeyi zamanında gerçekleştirdik. En büyük bizim için artı bu oldu. Perakende özellikle kritik konulardan bir tanesi böyle bir dönüşümün hızlı bir şekilde yapılıp yapılmadı. Yani birden mi değişim ve dönüşüm gerçekleşti? Şöyle birden zaten bir RFID'nin uygulanması mümkün değil. Hele bir devam eden, barkodla devam eden bir sistemi sizin RFID'ye geçirmeniz imkansız. O yüzden biz önce mağazalarda buna başladık. Mağazadaki bütün ürünlerin RFID etiketine dönüşümünü sağladık. Erhan Beylerin desteğiyle, onların ekibiyle, bizim teknik ekibimiz aynı anda bir mağazaya girdi ve bir mağazayı biz bir gün içerisinde RFID POS alarm sistemi, el terminalleri, deneme kabinleri olmak üzere her şeyi RFID'lendirdik. Hatta bazı projelerimizde aynı anda mağazalar açılıyordu. Erhan Bey'in ricasıyla ikinci, üçüncü ekipleri devreye alarak hızlı bir şekilde mağazaları dönüşümünü tamamladık. Zaten %40'a yakın bir mağaza dönüşümü gerçekleştiğinde mutlaka lojistik deponun da artık %100 RFID'ye dönmesi gerekiyor. Burada diğer bir önemli kriter de mağazaları RFID'ye geçirdikten sonra lojistiğin mutlaka RFID etiketli olarak ürünleri sevk etmesi gerekiyordu. Burada da lojistik ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Burada aramızda olan arkadaşlarımız da var. Onların gayretiyle bütün ürünler RFID'li olarak gitmeye başladı. Bu zincir aslında çok önemli.
Erhan Beylerin burada özellikle vurgulamak istediği şeyler olabilir. Bizim için onların bu işin içinde A'dan Z'ye bunu yapmak istemesi ve bütün ekiplerin buna gayretle hep birlikte kanalize olması şu anda bu projenin uçtan uca başarılı olmasını sağladı. Her birimin benimsemesi. Benim biraz ekleme yapmam lazım. Buyurun Erhan Bey. Şimdi olayın lojistikten ve tedarik boyutu var. Şimdi bu projenin en benim için meşakkatli kısmı zaten şuydu. Bu geçişi iyi planlamak. Çünkü bir anda siz aynı anda geçemiyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Yani Evet. 73 tane mağazamız var bizim Türkiye'de. Biz bunu geçerken de yaklaşık bir 68 falan mağazamız vardı. Evet. Bir yandan 68 tane mağazanız var. Yeni mağazalar açıyorsunuz. Deponuzda ürünleriniz var ve ürün sürekli tedarikten geliyor. Nasıl geliyor? RFID'siz geliyor. Sizin öyle bir plan yapmanız lazım ki hem mağazayı dönüştürmek hem o sırada tedarikle o iletişimi sağlayıp tedarikte o ürünlerin RFID'sini yapmak. Çünkü biz yıkama talimatına yapmaya başladık. Aslında ilk başta hang tag'leri yapacağız diye yola çıktık ama Evet. üst yönetim dedi ki neden? Hani bu işi kökünden çözmemiz lazım deyip aslında yıkama talimatıyla başladık. Üstüne bu geçiş yapılırken şöyle düşünün. Bir mağazayı geçiriyorsunuz ama 60 tane mağazanız geçmedi. 15 günde bir transfer yapıyoruz. Mağaza arası transfer gibi bir dünyamız var bizim. Onda RFID yok. Mağazaya RFID ürün geliyor. Onun bir de bakımını ve sürekli arka tarafta beslemeniz gerekiyor. Burada çok ciddi bir aslında bir proje yönetimi de var. Evet. Bunu yaparken de tabii depoyu da hazırlamanız gerekiyor. Deponun sistem altyapısını da hazırlamanız gerekiyor. Bunların her birini biz çok kısa bir süre içerisinde yaptık aslında ve tam da planladığımız tabii ki aksaklıklar olabiliyor ama çok büyük bir ölçüde çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Şu an şöyle söyleyeyim, bir tane outlet mağazamız var RFID'ye geçirmediğimiz. Onu da az önce konuştuk. Yani önümüzdeki en yakın zamanda onu da geçiriyoruz. Yani bizim normalde ikinci kaliteye düşmüş ürünleri sattığımız bir mağazadır orası. Orada dahi RFID'ye geçeceğiz. Bir detay daha vermek istiyorum. Tekstil ürünlerinden bahsetmiyorum. Tamamının RFID'ye geçtiği bir Evet, proje aksesuar burası. grubu, Aksesuar dahil. her şey dahil. Şu an tüm mağazalarımızda ve depomuzda RFID sistemlerini kullanıyoruz. Benim dikkatimi az önce bahsettiğiniz kurguda deneme kabinleri çekti. Yani deneme kabinlerini nasıl kurguladınız peki? Şöyle, RFID'nin aslında nimetlerinden bir tanesi deneme kabinlerindeki analiz. Bununla ilgili deneme kabinlerindeki ürünlerin satışa dönüp dönmemesi de aslında çok büyük bir veri. Çoğu mağazacı şu anda kişi sayım, Erhan Bey de zaten bu raporlardan örnek verecektir. Kişi sayım olsun veya benzeri bazı metrikleri kullanıyor. Bizim soyunma kabinlerindeki bu test için kullanılan diğer yapılarda bizim antenlerimiz ve diğer ürünlerimizle birlikte soyunma kabinleri içerisine hangi ürünlerin girdiği, ne kadar süre içeride kaldığı, bunların satışa dönüp dönmediği gibi birçok veriyi alma imkanımız oldu. Erhan Bey raporları inceliyor zaten, o daha detaylı bilgi Beni de verebilir. çok heyecanlandıran bir konu. Aslında biz projeye başlarken deneme kabininde bu işi yapar mıyız gibi bir konu olmadı. Aslında şöyle bir şey söylemem lazım. Biz RFID projesine başlarken bir şey hayal ediyorduk. Ama hani bazı konular oldu ki biz hayalin de ötesine geçtik. Biz Evet. bir adım ileri gittik. Murat Beyler bizi bir adım ileri götürdü. Deneme kabiniyle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sabah SS Holding'in sunumu vardı. Dediler ya hani işte yaptıkları Horizon'u anlattılar bize. Dikkat ederseniz AVM'ler bize AVM'ye gelen trafiği vermezler. Paylaşmazlar bu veriyi. Ama biz neyi biliyoruz perakende de? Mağazamızın içine kaç kişi girdi? Şimdi yeni teknolojilerle kapımızın önünden kaç kişi geçti? Ona bakıyoruz. Hatta sağdan mı geçti, soldan mı geçti? İçeriye nereden girdi diye bakmaya başladık. Bir olmayan bir metrik var. Biz şimdi ne yapıyoruz? Birliktelik analizleri yapıyoruz. Fişlere bakıyoruz. Bakın satın aldığınız müşterinin davranışlarına bakıyoruz. Peki müşteri gerçekten ne denedi? Şimdi deneme kabininde bu veriyi elde etmek aslında perakendeye başka bir metrik getiriyor. İçeriye kaç kişi girdi? Conversion rate'imiz var değil mi? Kaç kişi alışveriş yaptı? Soru şu, girenin kaç tanesi deneme yaptı? Deneme yapan kaç ürünle deneme yaptı? Kabine ne kadar süre geçirdi? Denedikleri ürünlerin ne kadarını satın aldı? Aslında perakendeye bambaşka metrik kazandırmış olduk. Tabi bu bize şunu söylüyor. Hep şöyle var ya, ürün satmıyor, hadi indirim yapalım. Ne yaparız biz klasik perakendeci? Önce bir yerini değiştirelim. Sonra indirim yapalım. Yine satmıyor, kırmızı etiket yapalım, kampanya yapalım, bir şey yapmaya çalışalım. Ya ürün denenmiyorsa, hiç denenmiyorsa, tamam. Peki ürün deneniyor da satmıyorsa, kalıp problemi var. Biz bu bilgiyi nasıl toplamaya çalışıyoruz? Sahadan. Satış danışmanları bize geri bildirimde bulunsun. Ama sonuçta bu bilgi bize aslında önümüzü açan ciddi bir bilgi veriyor. Ve neyin neyle denendiği de çok önemli. Kabinde ne kadar kaldığı da önemli. Hatta hangi kabine daha çok girdiği bile önemli.
Çünkü Hangi çift katlı gün? mağazalarımız var. Hangi saat deneme yapıldı? Evet. Yoğunluk ne? Kesinlikle. O zaman projenin en önemli kısmı neydi sizin için? Bu dataları toplamak, satışı arttırmak ve hızlandırmak mıydı? Ben burada şunu söyleyebilirim. Tabii deneme kabini kısmı işin baktığım zaman birazcık daha tatlı kısmı. Alt detaylarında ama ciddi bir veri oluşturan bir kısım. Beni aslında heyecanlandıran şey bu projede zaten operasyonel bir verimlilik söz konusu. Şöyle düşünün. Şimdi biz bu işi dedim ya yola çıkarken başkaydı ama yoldayken bambaşka işler yaptık. Biz şunu yapıyoruz. Ürün artık depoya RFID ile geliyor. Tünellerimle kabul ediyorum malı. Zaten mal kabul oranım kızım inanılmaz iyileşti. Eskiden 3 kişi kabul yaparsanız tek tek sayarsınız. Değil mi? Koliler öyle sayılıyor yani. Öyle direkt stoğunuzu alamıyorsunuz. Neyle sayıyorsunuz? Barkodla sayıyorsunuz. EAN koduyla sayıyorsunuz. Bakın artık EAN'dan çıktık biz. EPC kod diye bir şeyimiz var. Ben zaten kolinin 40 adet geldiğini ve 40 farklı EPC kodla geldiğini biliyorum. Aldım malı, stoğuma soktum. Sonra mağaza için topluyorum. Topladım, mağazaya gönderdim. Gönderdiğim sevk risalesinin içerisinde kaç tane EPC kod olduğunu biliyorum. Bakın kaç tane EAN kodundan bahsetmiyoruz. Biz şu anda mağazalarımızda kutuyu açmadan, mühürlü bir şekilde gönderiyoruz biz mağazalarımıza kolilerimize. Koliyi mühürünü açmadan mal kabul işlemi yapabiliyoruz. Çünkü el teminiyle okutabiliyorsunuz. Tabi burada teşekkür etmemiz lazım Orhan Bey de aramızda. Bu iş tamamıyla aslında depo operasyon sistemlerinin entegre olmasıyla da oluyor. Hani tek başına RFID yapabileceğiniz bir iş de değil. Burada firmaların birbiri arasındaki proje koordinasyonu, bizlerin buradaki beklentimizi karşılaması ve şu anda Cimiki tamamıyla ürünü görmeden mal kabul işlemi yapabiliyor. Yaptı mal kabulünü. Sonuçta ne yapıyoruz biz? Alarmlarımız var değil mi mağazalarımızda? Bizim satış danışmanları ürünü açıyor, kemik alarm takıyor, iğneliyor. Ürüne zarar veriyoruz biz. Kaç tane ürün öyle acaba defoda hale getiriyoruz? Bir zaman kaybı zaten. O alarmlamak, reyona koymak. Çirkin bir görüntü var. Bizim özellikle bayram sonrası tüm mağazalarımızdan kemik alarmları söküyoruz şu anda. Yeni açtığımız hiçbir mağazada zaten alarm sistemi yok. RFID alarm sistemi var. Ve biz burada RFID projesinde benim burada en kritik gördüğüm şey bir defa ürün artık doğru. Ve buna inanan bir saha ekibi var. Evet. Bu çok çok kritik. Çünkü biz 2025 yıl sonu sayımların hepsini RFID ile yaptık mağazalarımızda. Ve demo, bu derler ya sondaj sayım. Ben görüyorum arka tarafta mağazalar kendi kendilerine sürekli sondaj sayım yapıyorlar. Biz de izliyoruz Eren Bey. Evet, böyle Siz gayet güzel yapıyorlar. Evet ve şunu başarıyor. Şimdi sahanın inanması gerekiyor öncelikle. Tabii. RFID ben istedim, üst yönetim istedi, hadi yapalım, mağazalar bunu uygulayalım diye bir konu yok. Evet. Sahanın buna inanması gerekiyor. Hatta biz demo işlemi yaptık. Burada 45 gün süren bir demomuz oldu. Mağazadaki arkadaşlar anlattı bizim üst yönetimi bu işin nasıl uygulandığını. Saha inanmıyorsa yapamıyorsunuz bu işleri. Çok doğru. Şu an sahanın da en büyük endişesi sonuçta siz mağaza müdüründe stoğu aslında zimmetliyorsunuz. Doğru mu? Mağazalarımızı sayıyoruz. En kötü 6 ayda bir mağaza sayıyoruz. Yılda 2 defa mağaza müdürü değişiyor, mağaza sayıyoruz. Hani işten ayrılıyor, yine sayıyoruz. Saymamız lazım. Zimmet işi var. Ben o stoğu alarm sistemi olmayan bir mağazada diyorum ki %100 doğrulukla yönetiyorum. Ve buna benim demem değil, onun inanması gerekiyor. Şu anda RFID'ye olan inancı herhalde sağ benden daha fazla inanıyordur. İnanılmaz bir şekilde spot sayım yapıyor. Ve ciddi anlamda %100'e yakın bir doğrulukta şu an stoklarımızı kontrol ediyoruz. Bana ne sağladı bu? Şimdi biz doğal olarak stoklarımızı internete açıyoruz. Şimdi ne olur? Güven endeksi o kadar düşük ki yani operasyonda ürünün kaybolması, osu busu bir ton konu var. Siz ne yapıyoruz biz? İşte belirli bir stoğun üstünü satış açıyorsunuz. Ben şu anda 1 adet stoğumu bile satışa açabiliyorum. Hatta bir konu daha ileri gideceğim. Ben 2025 yılında depomu RFID ile saydım. Hiç planımızda yoktu böyle bir şey. Evet. Sıfır. Hatta depo operasyoncu arkadaşlar bana çok itiraz etti. Raflardaki doğruluk ne olacak? Ben şu cümleyi kurdum kendine, o senin problemin. Çünkü depodaki, raftaki ürünün doğru yerde olması operasyonel bir problem. Biz sayımı ne için yapıyoruz? Finansal bir konu. Muhasebe diyor ki bu stok benim de gerçekten yerinde duruyor mu? Eğer içeride o 100 tane RFID'yi okutabiliyorsam ben ki biz 200 bine yakın stok saydık depomuzda. 200 bin tane stoğun ben RFID kodunu okuttuysam o stok vardır. Ben sistemde A rafında görüyorumdur, yerinde bulamıyorsundur, o senin problemindir dedik biz depoya. Bayağı da sıkıntılı oldu bu iş.
Ama şunu söyleyebilirim size, ürünü bulamadıklarında ne yapıyor depodaki arkadaş? RFID ile buluyor. Çünkü toplama operasyonu RFID ile yapamıyorsunuz doğal olarak. Rafla bir entegrasyonu yok. Ama ürünü bulamadığınızda RFID ile arayıp bulabiliyorsunuz. Süper. Peki alarmlardan bahsettiniz. Aslında bu bizim için de tüketiciler için de bazen problem olabiliyor. Alarmlarla çıkıyorsunuz veya aldığınız ürün zarar görmüş oluyor. O zaman mağaza içerisinde kullanım da değişti. RFID ile beraber. Biz mağaza içindeki tüm alışkanlıkları, onlar çok hızlı adapte oldu buna. Çünkü siz diyorsunuz ki bunu artık yapmayacaksınız. Sen artık alarm takmayacaksın. Tabii. Sonuçta ürünü aldığın gibi burada reyona koyacaksın. Bir de şöyle bir durum da var. Şimdi RFID bize şunu da sağladı. Şimdi bizim mağaza metrekaremiz tabii ki doğal olarak ne yapıyoruz? Biz daha çok satış alanı yaratmak istiyoruz. Kısıtlı bir şekilde depo alanı, daha fazla satış alanı. Sonuçta depodaki ürünün reyonda olması gerekiyor. Şimdi RFID ise şunu söylüyor. Ürün depoda mı, reyonda mı? Çünkü bizim bazı kısıtlarımız var. Diyoruz ki ürünün 4 bedeninde mağazanın reyonunda olması lazım. Eksildiği anda depodan al bunu koy yerine. RFID bize anında şunu söyleyebiliyor. Senin bu bedenlerin eksik, bu ürünlerin eksik, bu ürünlerin depoda, çıkar bunları reyona koy. Bu bedenlerin eksik, bunu buraya koy diyebiliyor. Mağazadaki tüm alışkanlıklar değişti. Onların ayrıca bir ekranı da var bu arada, Murat Bey'lerin yazmış olduğu. Evet. Ürün hangi alarm, bazen çünkü yansımadan kaynaklı alarmlar ötebiliyor. Mevcut sistemler ötebiliyor. Hangi ürünün öttüğünü görebiliyorsunuz. Hangi ürünü aradığınızda el terminali, artık RFID el terminali olduğu için daha görünür ve daha böyle resimli. Ekranlarda her şeyi görebiliyorsunuz. Ürünü çok stoğunu bulabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. O küçücük depoda, aslında kısıtlı alanda ürüne çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani mağazacılık operasyonundaki birçok alışkanlık değişti ve biz bundan da çok mutluyuz. Saha mutlu çünkü. Süper. Peki verileri merak ediyorum. Ne değişti? Veriyle ilgili şöyle söyleyeyim. Biz bir defa bir ürünün tedarik aşamasında müşteri satılana, müşteri satımı alına kadar. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Sipariş geçiyoruz. Siparişe EAN koduyla geliyor. EAN'ı siz stoğunuza aldığınızda sipariş olan bağını kopartıyorsunuz. Çünkü EAN olarak. Ve gidiyorsunuz bunu mağazada müşteriye sattığınızda EAN koduyla satıyorsunuz. Normalde biz bunu ne yapmaya çalışıyor perakendeciler? Bir şekilde siparişin order numarasını, etiketinin orasını burasını bir yerine koymaya çalışıyor. Benim öyle bir derdim yok. EPC kodu üzerinde her şey var. Ve sınır birçok bilgiyi üzerine barındırabiliyorum. O üründe bir renk problemi var. Soru şu, hangi siparişe istinaden kumaşta bir renk problemi çıktı? Bizde bu ara çok olmaz böyle şeyler ama bunu bulabilirsiniz. Görebiliyorsunuz. Lojistik mal kabuldeki iyileştirmeler aynı şekilde Şu çok Erhan Bey. enteresan oluyor. Şimdi tabii siz ne kadar sistem kurarsanız kurun, tedarik tarafında hatalar olabiliyor. Biz şunu görüyoruz, bizim şeyden geçiyor, tünelden. Evet 40 tane ürün sayıyor. Ama koli üzerine diyor ki 40 tane burada small beden var diyor. Tünelden bir geçiyor, 38 tane small beden var, 2 tane medium beden var diyor. Siz onu yakalayabiliyorsunuz. Ürün gerçekten medium beden mi? Etiketini mi yanlış diktik biz? Yoksa ürünü yanlış mı yaptık? Yoksa ürün bize gelirken yanlış mı geldi? Bakın siz en baştan ürünün doğru bir şekilde mal kabulünü yapmaya başlıyorsunuz. Evet. Stok doğruluğu ve bütün veri önümüzde. Ve bu arada şeyi de görebiliyorsunuz. Mağaza içerisindeki tüm hareketleri de görebiliyorsunuz aslında. Kabine mi girdi, mal kabul Bütün işlemini mi historisi. yaptı? Evet. Yani istesek bayağı bir önümüz açılmış oldu. Çünkü RFID bize bir ufuk açtı aslında. Bu bizim bugüne kadar yapabildiklerimiz Gülgül Hanım. Tabii. Şu anda. Onu da merak ediyorum. Şu an yapabildikleriniz ama tabii bunun bir sınırı yok teknoloji işin Yok. içine girince. Nereye gidiyor peki sistem? Sistem aslında biz bugün mevcutta hayal ettiğimizin çok ötesindeyiz. Yani biz bunu yaparken bir outlet mağazasında ya artık vazgeçtiğin ürünü sattığın bir mağaza baktın. Orada dahi RFID kullanabilecek bir yerdeyiz. %100 sayımlarımızı RFID ile yapıyoruz. Stok doğruluğumuz çok çok iyi bir seviyede ve ben bilmiyorum Türkiye'de bunu yapmış var mı? Depomu RFID ile saymış bir insanım. Bir firmayız daha doğrusu. Ve ben şunu söyleyebiliyorum. Ben yılda her ay depo sayabilirim ben. Bunu cesaret edebilecek bir Bir günden az perakendeci sürüyor yok. Erhan Bey. Efendim? Bir günden az sürüyor depoyu saymak. Depoyu Mağazayı bu- saymak bir saatten az sürüyor şu anda. Onunla da ilgili bilgi vereyim. Şimdi biz depomuzu 10 tane terminalle 1,5 saatte saydık. Bütün validasyonunu, kontrolüydü, eksik çıktığında gidip onu bulmada. Çünkü RFID'nin de minik handikapları var. Yoğun bir şekilde olduğu zaman eksik Evet. okuyabildiğinde ufak bir müdahaleyle onu tekrar tamamlayabiliyorsun. Zaten sesi diyor. Ben bunları eksik okudum, git bunları bul dediğinizde bulmanızı sağlıyor. Evet. Mağaza da böyle. Biz mağaza 25 dakikada sayıyoruz. 3500'e yakın ürünümüz var mağazamızda. 3500 tane ürünü 25 dakikada sayıyoruz. Mutabakatımız toplam 3 saat sürüyor. Ve biz mağazalarımızı gün içinde sayıyoruz.
gene ne yapıyoruz biz? Özellikle müşteri yokken sayıyoruz, sabaha kadar sayıyoruz. O mutabakatlar bitmiyor. Mağaza müdürü itiraz ediyor, ürünün buradaydı, şuradaydı diyor. Her birini ortadan kaldır. Bu bugün geldiğimiz nokta. Depo royan ayrımı şu anda tüm mağazamız yaygınlaştırma sürecindeyiz. Bizim bambaşka bir ufuk açığı olacak bize. Çünkü ben şunu da söyleyeceğim. Biz şimdi perakendeci şunu da bilmiyor ya tam olarak. Ya ürünün mal kabulünü yaptı mağaza. Ürünü reyona çıkardı mı? Bilmiyorsunuz. Çıkardığını varsayıyorsunuz. Mal kabulü yaptı. Çıkardı mı kolinin içerisinden? Çıkarıp biz şunu diyebiliyoruz. O ürünü önce reyona çıkar. Reyona çıkarmadan ürünü stoktan zaten satamıyorsun. Siz sistemi kilitleyebiliyorsunuz. Böylece operasyonu da mükemmelleştirebiliyorsunuz. Ve ben herkesin, çünkü şöyle oluyor ya, vardiyasını bırakıyor. Nasıl olsa shiftim değişecek. Diğer arkadaş yapsın demek kültürü olabilir mağazalarda. Siz hayır, onun hepsini yakalayabiliyorsunuz. Sen bu ürünü mal kabulünü yapmışsın, reyona çıkarmamışsın. Anında görebiliyorum. Bölge müdürüne gidebiliyor bu bilgiler. Biz şimdi bunların noktasındayız. Yarın ne olur? Kasa sistemleriyle entegre olabilir. Bu arada satışa konu olabilir. Ya biz birçok konuyla ilgili birçok konu çalışmak istiyoruz. Sorter'ımız şu anda yapılıyor Erhan Bey. En önemli konulardan biri bence. Unuttum bakın. Ben bunu şimdi çok- söyleyeyim o yüzden. Evet. Şimdi biz tabii operasyonlar büyüyünce depoda ne yapıyoruz? İyileştirme işleri yapıyoruz. Herkes de vardır yoktur bilmiyorum ama sonuçta sorter. Ne yapıyorsunuz? 70 tane mağaza için toplamıyorsunuz. 70 mağaza için toplayıp onu 70 mağaza dağıtmanız lazım. Perakendecinin bir başka problemi. Bunu aşmak için mağaza bazı toplanır. Toplu toplayınca dağıtmak bir problemdir. Manuel dağıtmak istersin. Hatalı atar o adam. Bu sefer ne oluyor? O dediğimiz stok problemleri yaşamaya başlıyorsunuz. Biz sorter yapmaya karar verdik. Tabii araştırıyoruz. Bizim asıl derdimiz şuydu. Sorter'a ürünü topluyor insanlar, perakendeciler. O sorter'ı beslemek için en az 10 tane kamera entegre ediyor. O ürünü düzelterek sorter'a vermeniz lazım değil mi? Ürünün barkodunu okuyacak çünkü kamera sistemi. Ve açıkta olması gerekiyor. Açıkta olacak. Ben gittiğimde gerçekten bir hayal kırıklığı yaşadım. Birçok depo dolaştım. Sorter'ı beslemek için 10 kişi var. Ya benim derdim zaten toplamadaki insan kaynağını azaltmak. Hızlı toplayayım. 10 kişiyle toplamayayım, 4 kişiyle toplayayım. Biz şu anda bir kişiyle RFID olduğu için ben hep şöyle bir örnek veriyorum. Çamur gibi atabilirsiniz ürünü. Çünkü ürünün orada durması yeterli. RFID zaten onun hangi mağazaya gideceğini söylüyor. Ben kamerasız sadece RFID antenleriyle tek tek ürünü atarak bir kişiyle bütün operasyonumu yapabilecek durumdayım. Biz ilk başta öyle başlamamıştık. RFID'nin bize verdiği yetenekte sorter'ımızı RFID'li bir sorter olacak şekilde şu anda sistemde test ediyoruz. Bir 2 hafta içerisinde %100 canlıya da alıyor olacağız. Heyecan duyduğumuz bir proje bizimle. Süper. Peki dışarıdan nasıl geri dönüş alıyorsunuz? Çünkü çok fazla RFID kullanan perakendeci. Çok merak ediyorlar. Evet. Beni arayan çok fazla var. Depomuza gelen çok insan var. Mağazamıza gelen çok insan var. Çünkü şunu soruyor insana. Gerçekten yapıyor musunuz? Evet. Gerçekten bize de siz- aynısını soruyorlar. Gerçekten yaptınız mı? Özellikle satış direktörleri arıyor. Ya çünkü siz diyorsunuz ki ben sayımı bıraktım. Outsource etmiyorum. Bir deponun kaç artık milyona çıkmıştır o. Kaç milyon TL sayıldığını biliyorsunuzdur. Bir mağazanın da kaç bin TL'ye sayıldığını. Şimdi 70 tane mağazanız var. Yılda 2 defa sayıyorsunuz, çarpıyorsunuz, çırpıyorsunuz. Milyonlar havada uçuşuyor. Üstüne enerji kaybı, motivasyon kaybı, Stok bir doğruluğunun bir aslında güven olmaması. problemi. Evet. O yüzden beni aradıklarında hep şunu sordular arkadaşlar. En hassas noktaları sayım çünkü. Çünkü mağaza operasyonu şuna bakıyor. RFID hayatıma geldiği zaman ben bu sayımlardan gerçekten kurtulacak mıyım? O stok doğruluğu olacak mı? Malım hakikaten çalınır mı? Çünkü anten yok ya. Malınız çalınmıyor. Çalınmaya çalışıyor, ötüyor zaten. Stok doğruluğuna bir problem yok. Ve gerçek anlamda sayımı da biz evet yapıyoruz. Merak edenleri de mağazamıza davet ediyoruz bu arada. Bizim şu anda birçok marka geldi. Belki yarım gün mağazamıza vakit geçirdi. Onu gördüler ve giden herkes de, gören herkes de şu cümleyi kurdu. Evet dediğin kadar hakikaten yapılıyormuş. Beklediklerinden çok daha fazlasını gördüler. Biz çünkü anlatıyoruz böyle ama genelde eksik anlatıyoruz. İnsan böyle oturup da başına uygulama yapmaya başladığında bu da yapılıyormuş diyor. Evet. Az önce benim sorturu atladığım gibi birçok konu var böyle. Aynen Süper. öyle. Peki bu projeyi tek cümleyle özetlemek gerekirse ne diyebiliriz? Tek cümleyle özetleyemeyiz. Tamam. Çünkü Hadi bir deneyelim. bayağı kapsamlı olduğu için. Ya tek cümleyle şöyle gurur duyuyoruz diyebilirim. Çünkü Erhan Bey, yani bir müşterimiz olarak ben artık görmüyorum ama Erhan Bey'in bizi anlatması, bu projeyi anlatması bize gurur veriyor. Bizim burada yaptığımız şey aslında bir meyve ağacı ekmek gibi ve onu doğru zamanda sulamak, doğru zamanda gübresini vermek ve şu dönemde de meyvasını yemek oldu. Biz bu
bütün yaptığımız projelerimizde hep bu zihniyetle hareket ediyoruz. Doğru zamanda ve doğru şeyleri yapmak. Hep hedefimiz bu. RFID projelerinde diğer projelerde gördüğüm uçtan uca çözümün dışında hep lokal düşünülmesi ve lokal bazı noktalarda bunu entegre edip sonradan biz bunları yapalım denmesinden dolayı projelerin ne yazık ki fayda maliyetinin tam olarak firmalardan alınamaması. Burada uçtan uca yapılması eğer iç yapınızdaki yazılımlar ve dinamikler buna el veriyorsa inanılmaz bir hale geliyor. Özellikle Cimike'ye en başında da söylediğim gibi şurada teşekkür etmek istiyorum. Projeyi benimsemesi firmanın çok önemli. Cimike bunu çok benimsedi. Bütün ekip çok benimsedi. Yapmak istediler. Biz de elimizden ne geliyorsa vermek istedik. Tek cümle olmadı ama. Evet, paragraf. Süper oldu ama. Sizin Ben için? biraz ekleme yapayım. Şimdi Tamam. Murat Bey çok mütevazı davranıyor. Şimdi büyük firmalarda RFID işi var. Biliyorsunuz zaten. Intex Evet. grubu yapıyor. Şimdi dikkat ederseniz onlar da mağazaya girdikten sonra birkaç adım atarsınız. Hani çünkü mağaza metrekare o kadar büyük ki bir bolluk içerisinde iş yapıyorlar. Allah işlerini artırsın. Bizim mağazalarımız öyle değil. Daha böyle kompak 150-200 metre civarında mağazalarımız var ve verimli olmanız gerekiyor. Şu an derdimiz ne bizim? O ürünü bir mağazaya açmak, koymak ve hızlı bir şekilde satışa dönüştürmek. Tabii ki ne kadar stok o kadar satış demek değil bu. Bizim buradaki yaşadığımız bazı handikaplar vardı. Yani ürünün bu kadar kapıya yakın olması, vitrine yakın olması, kabin dedik çok basitmiş gibi anlattık biraz önce ama o kabinle bizim reyon arasında 2 metre var baktığınızda, 1,5 metre var. Siz kabindesiniz, sizi okuyacak ama reyonu okumayacak. Evet. Burada çok ciddi bir aslında biz özellikle Murat Bey ile çalışırken şu çok hassas bir konu. Biz aslında bir yazılım satın aldık. Bu aslında uçtan uca bize göre entegre olmuş, bize göre biraz fazlasıyla değişmiş, bize göre adapte olmuş bir aslında bir yazılım projesi. İşin tabii ki donanımsal kısmı var, işin tabii ki etiket kısmı var. Biz gurur duyduğumuz bir proje oldu ve ben hep şunu söyleyeyim size, biz 45 gün demo yaptık. Demo yaptığımızda saha buna inanmasaydı üst yönetim buna onay vermeyecekti. Ben hiçbir şey anlatmadım projeyle ilgili. Ben projeyi baştan sona takip ettim ama bir cümle çıkmadı bizim ağzımızdan. Sahanın inandığı bir süreç olması, tabii sahanın buna inanması, sahiplenmesi bizim için çok çok fark yaratan bir iş oldu. Ve şu anda biz şunu çok net söylüyoruz. Biz hep mağaza ziyaretine gittiğimizde hep soruyoruz. Arafa ile ilgili bir yorumu var mı? İyi ki hayatımızda. Hep bunu söylüyorlar. Ve ben de bunu söylüyorum. İyi ki ya böyle gurur duyduğum bir proje, birçok projemiz var. Ama başta hayal ettiğimle şu an ulaştığım yer arasında bu kadar fark olan proje de olmamıştır. Çünkü yolda birçok şey değiştirip hep iyi bir sonuca gittik. Gerçekten de gurur duydum. Beraber yaptığımız bir ve zamanında bir de böyle bir durum var. Hani bu işi az önce o takvim konusu hiç kolay bir konu değil. Çünkü siz aslında paralelde birçok belki milyonlarca etiketi biz heba etmek durumunda kaldık. Ama zaten proje planını yaparken bunu projekte ettik zaten. Bu bizim için oldukça gurur verici oldu. Herkesin emeğine sağlık diyorum ben de. Süper, sevindirici Çok bir şey olmuş. teşekkürler. RFID kullanmak kolay ama RFID ile çalışan bir operasyon kurmak çok zor. Cimike'de tam olarak başarılan buydu. O yüzden teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.